Bunu sormak bile bazen garip geliyor. Sanki cevabını çoktan biliyormuşuz da sadece itiraf etmekten çekiniyoruz. İnsanlar genelde nasılsa bir şeyler vardır deyip geçiştirir. Konu kapansın, kafamız karışmasın isteriz. Ama bir an durup gerçekten düşünsek. 1848 yılında Vermont'un tozlu yolunda bir inşaat işçisi var. Phineas Gage. Kaya deliyorlar, bir patlama oluyor ve yaklaşık 1 metre boyunda, 3 santim kalınlığında demir bir çubuk doğrudan sol yanağından girip kafatasının tepesinden çıkıyor. Adam ölmüyor. Kalkıyor, konuşuyor, hatta arabasına binip kasabaya gidiyor. Doktorlar dehşete düşüyor. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu sanmıyorlar. Asıl sarsıcı olan hayatta kalması değil. Arkadaşları ve ailesi birkaç ay sonra aynı adamın artık o adam olmadığını söylüyor. Daha önce sorumlu, kibar ve işinin erbabı olan Gage, yerini küfürbaz, sabırsız, planlarından vazgeçen ve kimseyle geçinemeyen birine bırakıyor. Tıbbın diliyle konuşursak, prefrontal korteksi paramparça olmuş ve o hasarla birlikte onu Phineas yapan şey de gitmiş. Şimdi dürüst olalım, ruh bedenden bağımsızdır, asla zarar görmez diyen bir zihniyet, bu demir çubuğun hikayesini nasıl açıklayacak? Eğer gerçekten bedenimizde oturup dış dünyayı izleyen, hasar almaz bir öz varsa, beyin tümörü olan biri neden karakterini kaybediyor? Tümör alınınca neden eski haline dönüyor? Alzheimer hastası neden anılarını, alışkanlıklarını, hatta sevdiklerinin yüzünü tek tek kaybediyor? Ruh dışarıdaysa bu çöküşlerin hiçbiri olmaması gerekirdi. Ama oluyor. İşte tam bu noktada biz aylak felsefeci olarak defalarca aynı soruyla yüzleştik. İnsan zihnini anlatırken neden hep görünmeyen bir yolcu uyduruyoruz? Neden bilimin ışığına rağmen hala karanlıkta bir şeyler aradığımızı söylemekten çekiniyoruz? Demokritos binlerce yıl önce her şey atomlardan ibaret. Ruh dediğin şey bile ince, kıpır kıpır atomların geçici bir dansı demişti. O dönem için hayal gibi görünen bu fikir, bugün nörobilimin diliyle neredeyse aynı şeyi söylüyor. Nöronlar ateşleniyor, sinapslar iletim yapıyor, elektrokimyasal sinyaller beynin kıvrımlarında yolculuk ediyor. Tüm bunların toplamı bir şekilde ben dediğimiz şeyi üretiyor. Nasıl mı? Açıkçası hala tam çözemedik. Ama ruh adında ayrı bir varlık varsaymadan da bu tabloyu okuyabildiğimiz günler çok uzakta değil. Hobbes da asırlar önce düşünmek bile bir harekettir diyerek aynı kapıyı aralamıştı. Ona göre beyin mekanik bir saat gibi işliyor, fazladan mistik bir katman eklemeye gerek yok. Biz de kanalda sık sık vurguluyoruz. Doğa yeterince karmaşıksa üstüne ekstra bir perde çekmeye ne hacet? Peki ya o hep ben dediğimiz şey ne? Hume içine baktığında sabit bir özne bulamadı. Sadece akan algılar, değişen duygular, geçici düşünceler vardı. Nehir gibiydik. Nehre isim veriyorduk ama su her an farklıydı. 7 yaşındaki sen, bugünkü sen değilsin. Hücrelerin yenileniyor, değerlerin dönüşüyor, anıların siliniyor. Hangisi gerçek sen? İlginç olan şu, Hume bunu 18. yüzyılda yazdığında Avrupa şaşkına dönmüştü. Oysa Budizm aynı sonuca 2500 yıl önce çoktan varmıştı. Anatta yani benliksizlik öğretisi, insanın 5 geçici bileşenin bir araya gelmesinden ibaret olduğunu söylüyor. Batı bunu trajik bir keşif sayarken, Doğu aynı gerçeği özgürleşmenin anahtarı olarak görüyor. Ego çözülünce acı da çözülüyor. İki farklı coğrafya, iki farklı çağ aynı yere bakıyor. Bu tesadüf mü yoksa insan zihninin aynı sınırlarla yüzleşmesi mi? Bizim kanaatimiz ikincisi, Nietzsche daha da ileri gidiyor. Ben dediğimiz şeyin dilin bir hatası olabileceğini söylüyor. Düşünüyorum diyoruz, hemen ardından demek ki düşünen biri var diye varsayıyoruz. Nietzsche'ye göre belki de sadece düşünce var. Arkasında duran kimse yok. Ruh dediğimiz kavram da tarihin, güç dengelerinin ve ahlak sistemlerinin ürettiği büyük bir kurgu. Modern tarafta Daniel Dennett de benzer bir noktaya işaret ediyor. Bilinç, beynin içindeki bir kumanda odası değil, paralel işleyen süreçlerin bize anlattığı bir hikaye. Karar verdim diyorsun, oysa deneysel veriler gösteriyor ki beynin o kararı saniyeler önce zaten vermiş. Sen sadece arkasından yorumunu yapıyorsun. Kontrol sandığın şey çoğu zaman sonradan yazılan bir senaryo. Bu farkındalık biraz ürkütücü gelebilir ama bence kapıyı aralayan anahtar da tam bu. Tüm bu parçalar bizi doğal olarak şu soruya sürüklüyor.
Eğer bilinç nöronlar arasındaki sinyallerin bir ürünü ise, yeterince karmaşık bir makine de aynı şeyi üretebilir mi? Seul'ün Çin odası deneyi tam da burada devreye giriyor. Bir adam odada oturuyor, dışarıdan Çince sorular geliyor, elindeki kılavuza bakıp doğru cevapları veriyor. Ama adam Çince bilmiyor. Sistem çalışıyor, çıktı üretiyor ama içeride anlama yok. Peki bizim beynimiz bu odadan ne kadar farklı? Nöronlar da kural izliyor, elektrik akıyor, sinaps ateşleniyor. Anlamı biz mi yaratıyoruz, yoksa sadece anlamanın gerçekleştiği hissini mi yaşıyoruz? Dürüst olmak gerekirse biz de tam bir cevaba sahip değiliz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer ruhu işlem kapasitesi ve karmaşıklık olarak tanımlarsak, yapay zekanın da bu denklemin içinde olduğu bir dünya artık bilim kurgu değil. Ve eğer bir makine de ben diyebiliyorsa, bizimkisinin ne kadar özel olduğunu sorgulamak zorundayız. Bir de şu var, ruh inancı neden bu kadar yaygın? Evrimsel psikoloji burada ilginç bir açıklama getiriyor. Beyin doğruyu bulmak için değil, hayatta kalmak için evrimleşti. Bu iki hedef her zaman aynı yöne bakmıyor. Ruh inancı, ölüm korkusunu dindiren bir yastık işlevi görüyor. Beden çürüse de bir şeyin devam edeceği fikri, insanı anlamsızlık uçurumunun kenarında tutuyor. Toplumsal düzeni pekiştiriyor, birileri görüyor, ahirette hesap verilecek düşüncesi, denetim mekanizması olmadan da insanların ahlaki davranmasını sağlıyor. Ayrıca uzun vadeli çaba için gerekli motivasyonu veriyor. Ben buradayım, iz bırakacağım fikri olmasa insan neden yarın için bir şey üretsin? Yani ruh inancı mutlak doğru olmayabilir. Ama işlevsel. Faydalı bir kurgu. Beyin onu benimsedi çünkü onu benimseyenler daha uzun yaşadı. Kurgu olması gerçeği değiştirmez. Biz kanalda hep diyoruz ki bir fikir işe yarıyorsa doğru olmak zorunda değildir. Peki burada durup o zaman hiçbir şeyin önemi yok mu diyeceğiz? Çoğu insan ruh yoksa anlam da yok sanıyor. Oysa bu zorunlu bir sonuç değil. Sartre tam burada kapıyı aralıyor. Önce varsın, sonra ne olacağına sen karar veriyorsun. Önceden çizilmiş bir harita yok. Sen çiziyorsun. Bu kulağa özgürlük gibi geliyor, evet. Ama aynı zamanda omuzlara binen ağır bir sorumluluk. Anlam hazır servis edilmiyorsa onu senin üretmen gerekiyor. Bu daha yorucu, daha meşakkatli. Belki de ruh, kader, yazgı gibi kavramlar tam da bu yükün altından kalkmamak için uyduruldu. Anlam dışarıdan geliyorsa onu bulmak yeterli. Gelmiyorsa inşa etmek zorundasın. İkincisi çok daha fazla cesaret istiyor. Ama en azından senin elinden çıkıyor. Ölüm meselesinden de kaçamıyoruz. Eğer ruh yoksa ölüm son. Perde kapanıyor, sahne boşalıyor. Bu fikir midemize oturuyor. Ama Epikuros'un dediği gibi biz varken ölüm yok, ölüm varken biz yokuz. Korktuğun şey zaten deneyimleyemeyeceğin bir boşluk. Doğmadan önce neredeydin? Hiçbir yerde. Acı çekiyor muydun? Hayır. Ölüm de büyük ihtimalle tam olarak böyle. Soğuk bir teselli, evet. Ama tutarlı. Ruh var mı yok mu? Dürüst olalım, kimse kesin bir kanıt sunamaz ve sunanlara da şüpheyle bakmak gerek. Ama bildiğimiz bir şey var. Phineas Gage'in kafasından geçen o demir çubuk bir şeyi değiştirdi. Ve o değişen şey onun kendisiydi. Ruhsa ruh, benlikse benlik. Ne ad verirsen ver, o çubuk ona erişti. Eğer tüm bu süreç sadece nöronların dansıysa, o zaman bu dans ne kadar bilinçli, ne kadar samimi işlenirse, hayat o kadar anlam taşır. Başka bir kaynak, başka bir garanti yok. Biz aylak felsefeci olarak kanalda hep şunu söylüyoruz. Gerçeklik belki soğuk ama dürüst. Ve dürüst bir gerçeklik süslü bir yalandan her zaman daha fazla insanı ayakta tutar. Geriye kalan tek şey bu dansı nasıl sürdüreceğin.